Merhabalar, bu videomuzda ÜBS üzerinden yapmış olduğumuz sınav sonuçlarını aktarma ve ilan etme işlemlerini göreceğiz. Öncelikle ÜBS sistemine giriş yaptıktan sonra öğretim elemanı sisteminden derslerimizi görüyoruz. Buradan dersin üzerine tıkladık. Açılan sayfada online sınav sekmesine tıkladık. Şimdi bizim sınavımız bittiği için bu sınava öğrenciler katılım gösterdiği için artık burada sil butonu yerine sonuçlar butonunu görüyorsunuz. 3 çizgi şeklinde. Buna tıkladığımızda bir uyarı penceresi açılıyor ve iki seçenek geliyor. Burada birincisi sonuçları içe al, ikincisi sonuçları içe al ve ilan et şeklinde. Burada benim size tavsiyem üstteki seçeneği seçmeniz, daha sonra evet'e basmanız. Çünkü direkt ilan ederseniz bir yanlışlık var mı yok mu bunu kontrol etme şansınız olmayacak. Burada uyarı penceremizi görüyorsunuz. Not aktarımı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Not giriş ekranından kontrol edebilirsiniz diyor. Daha sonra ne yapıyoruz? Ders sayfasına dönüp dersin yanındaki işlemlere tıklayıp buradan not giriş ekranına git diyoruz. Bizim sınavımız vize sınavı olduğu için vize notlarının içe aktarıldığını görüyoruz. Burada notlar kutucuk içerisinde yer alıyor. Bunun anlamı üzerine tıklayıp eğer maddi bir hata varsa değişiklik yapabilme imkanı sunuyor bize. Sonuçları içe aktar ve ilan et demiş olsaydık burada düzenleme şansımız olmayacaktı. Sınava girmeyen öğrencilerin not kısımları burada boş olarak görünüyor. Burada değişiklikleri yaptıktan sonra sol üstte kaydet ve hesapla düğmesine basıyoruz. Evet, şu anda tüm notlarımız kaydedildi. Şimdi artık notlarımızı ilan edebiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta yukarı kısımda vizenin oranı ve finalin oranı. Şimdi yönetmeliğe göre vize %40, final %60 oranında etkiliyor. Ama burada eğer bu örnekteki gibi sizde de hata varsa buradan oranları düzenle diyerek bu oranları değiştirebilirsiniz. Oranları düzenle dediğimizde bizi ders sayfasına attı. Sol menüden değerlendirme sistemine tıklıyoruz. Hemen sağ üstte düzenle butonu var. Buraya tıklayıp vizenin yüzdesini 40 olarak değiştiriyoruz. Kaydet diyoruz. Daha sonra final kısmında 60 olarak değiştirip yine kaydediyoruz. Şu anda vize sınavımız bu dersin notuna etki ediyor artık. %40 oranında etki ediyor. Yapılan değişiklikleri kaydet dememiz lazım tabii. Bunu yapmayı unutmayalım. Şu anda değerlendirme sistemimiz değiştirildi diye uyarı verdi ve ayarlarımız kaydedildi. Sayfayı yenilediğimizde burada da değişmiş olduğunu görüyoruz. Bütün not düzenlemelerimizi yaptıktan sonra ya da kontrol ettikten sonra üst kısımda ilan et düğmesine bastık. Burada bir uyarı geliyor. Sınav notları ilan edildikten sonra değişiklik yapılamaz ve notların itiraz süresi hakkında bilgi veriyor. Burada evet onaylıyorum düğmesine bastığımızda ilan etme başarılı diyor. Sayfayı yeniledi ve burada artık vize notlarımızın kutucuk içinde olmadığını görüyoruz. Yani artık bunların üzerinde düzenleme işlemi yapamıyoruz. Öğrenci de artık şu anda otomasyon üzerinden baktığında notlarını görebiliyor. Burada ilanı geri al ve ilan tarihi şeklinde kısımlarımız var. Burada ise sınav yoklama listesi var. Ama bunu online eğitimde kullanamıyoruz. Çünkü öğrenciler uzaktan bağlanıyor. Sol menüden online sınava tıkladığımızda burada bir takım başka işlemler de olduğunu görüyoruz. En sağdaki düğme bize bir takım istatistikler gösteriyor. Şöyle sayfamızı düzelttik. Evet. Burada tüm öğrencilerin bütün sorulara hangi soruya hangi cevap verdiğini, kaç puan aldığını tablo şeklinde bize gösteriyor. Buradan sınav kağıdını PDF olarak al, sınav kağıdını görüntüle ve onun yanında sınav kağıdını puanla şeklinde düğmelerimiz var. Eğer klasik soru tipinde bir soru kullandıysanız buradan sınav kağıdını puanla deyip yapmış olduğunuz klasik soruları puanlamanız gerekiyor. Şu anda bizim sınavımızdaki tüm sorular çoktan seçmeli olduğu için burada sadece görebiliyoruz. Öğrencinin hangi soruda hangi şıkkı işaretlediğini ve doğru cevabın hangisi olduğunu burada detaylı bir biçimde görebiliyoruz. Son olarak yukarıda öğrenci not listesi al diye bir düğmemiz var. Buna tıkladığımızda ilan edilmiş olan sınavın notlarını toplu biçimde görebiliyoruz. Evet, sınav sonuçları ile ilgili benim anlatmak istediklerim bunlardı. Başka bir videomuzda görüşmek üzere.